Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu, çocuk alerji ve immünoloji uzmanıyım. Anjiödemi tanıyalım istiyorum. Anjiödem bizim için önemli. Anjiödem nedir? Daha öncesinde ürtikerden bahsetmiştik. Ürtiker vücuttaki kızarıklıklardı. Anjiödem ise şişmelerdir. Kızarıklıklar olmadan dudakta, gözde şişmeler, ellerde, ayaklarda ya da vücudun herhangi bir yerindeki şişmeler. Özellikle mukoza dediğimiz ağız, dudak, göz ya da genital bölgelerdeki şişmeler özellikle anjiödem olarak tanımlanır. Anjiödemin tabii çok çeşitli sebepleri var. Tabii ki altta yatan bir alerji kaynaklı olabiliyor. Bir besin alerjisi gibi, bir ilaç alerjisi gibi. Özellikle bunlar erken tip alerjik reaksiyonlar olduğu için olduktan önceki ilk 6 saat, daha doğrusu son 6 saatte herhangi bir besin tüketimimiz var mı farklı ya da bir ilaç alımımız var mı? Bunları değerlendirmek çok önemli ki gözden kaçmasın. Onun haricinde ilaç ve besin alımından hariç olarak bir takım romatizmal hastalıklarla da anjiödem görebiliyoruz. Aynı zamanda herediter anjiödem dediğimiz özel bir durum var ki otosomal dominant olarak aktarılan ama o kuşakta başlayabilir. Daha öncesinde olmayabilir. Herediter anjiödem tablosu da bizim için çok acil bir durumdur. Herediter anjiödem tanısını özellikle kanda baktığımız bir takım değerlerle tespit ediyoruz. Yaklaşık 50 bin ile 70 bin kişide bir görülen bir tablodur. Hayat tehdit eden ataklar olabilir. O yüzden eğer anjiödeminiz varsa, dudakta, gözde şişmeleriniz mutlaka bu yönden değerlendirilmelidir. Çünkü bizim de derdimiz dudakta, gözde şişme değil, soluk borusunda şişmelerdir. Öyle bir durumda nefes alıp vermemiz bozulacağı için bu da daha ağır bir tablo dediğimiz ölümcül hata neden olabilir. O yüzden bunu mutlaka değerlendirmek lazım. Genelde işte dudakta, gözde şişme ya da vücudun bir yerinde şişme olarak bize gelebiliyorlar. Bunlara dediğim gibi kan parametrelerini ya da işte idrar tahlili gibi bazı parametrelere bakarak altta yatan tetikleyiciyi tespit ediyoruz ve deri testleriyle, tabii ki alerji testleriyle. Bunu tespit ettikten sonra tedavi de tespit ettiğimiz sebebe yönelik tedaviler planlıyoruz. Eğer alerjiye bağlı bir tabloysa, alerji deri testinde bunu tespit ettiysek bundan uzak durması gerekliliği için onu bilgilendiriyoruz. Ne zamana kadar olacağını tabii ki testteki sonuca göre karar veriyoruz. Eğer altta yatan bir ilaç varsa, ilaca bağlı bir tabloysa o ilaç ve o ilaç grubundan uzak durması için ona kimlik hazırlıyoruz. Şu ilaçlardan uzak durmalısınız diye eline bir kimlik veriyoruz ve her doktora gittiğinde o kimliği gösteriyor. Mutlaka ben hastalarıma şunu da diyorum. Ben bile ilaç yazacak olsam bana da o kimliği göstereceksiniz. Böylece o kimlikteki yazanları yazmayacağız diye. Eğer altta yatan bir romatizmal bir durum varsa onu tespit edip onun tedavisini planlıyoruz. Eğer altta yatan herediter anjiödem dediğim bir tabloysa onlara da acil durumlar için özel iğneler reçete ediyoruz ve bunu sürekli yanında bulundurması gerektiğini söylüyoruz ve öyle bir tabloda laringeal atak dediğimiz işte soluk yolunu tutacak atakları önlemek adına gerektiğinde onu kullanmasını istiyoruz. Bu tür hastaların tanı alması şu yönden de önemli. Eğer herediter anjiödem dediği isek hastamıza ağız içindeki tüm müdahalelerde mutlaka alerji doktoru önden koruyucu tedaviler planlamalı. Mesela diş hekimi bir müdahale yapacaksa önden koruyucu tedavi verilmeli ki çünkü müdahale o laringeal atak dediğimiz hava yolundaki şişmeye neden olabilir. O yüzden önden mutlaka alerji doktoru değerlendirmeli onları. Alerji tipine göre değişir. Dediğim gibi herediter anjiödemse ömür boyu, eğer tetikleyici bir besin ya da ilaç varsa bazen tolerasyon geliştirecekleri dönemler olabiliyor. Onları tespit etmek gerekiyor. Tanıya göre daha çok. Mesela romatizmal bir durumsa onu tedavi edince düzelebiliyor. Anjiödem hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir. O yüzden eğer herhangi vücudunuzun herhangi bir yerinde şişlikler oluyor ise mutlaka alerji doktorunda sebep araştırılmalıdır ve uygun tedaviler planlanmalıdır. Her zaman dediğim gibi çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Mutlu günler.